İnsanlar İstanbul'un fatihini Mehmet sanırlar. Fakat sizin İstanbul'unuzu ben de fethettim. Ben Orhan Gazi. Gelin size İstanbul'u nasıl fethettiğimi anlatayım. Ama öncesinde ben kimim, olaylar nasıl İstanbul'a kadar geldi onu anlatayım. Acı kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Günlerim babam Osman Bey ve kumandanlarıyla cenklere katılarak geçiyordu. Onlarla çıktığımız seferlerde askeri taktikleri öğreniyor, bunları savaş meydanında uygulama fırsatı buluyordum. Özellikle en çok güvendiği kumandanları Konur Alp ve Turgut Alp'ten savaşın inceliklerini öğrendim. Bu bilgilerimi Bizans'ın üstüne yaptığımız gaza akınlarında göstererek babamın ve diğer gazilerin takdirini topladım. Zamanla babam Osman Bey'in yaşının ilerlemesinden ve hastalıklarından dolayı babam tarafından akınlara komutan olarak tayin edildim. Babam idari işlerle ilgileniyor, ben de akınlar düzenliyordum. İlk hedefimiz Bursa'yı fethetmekti. Fakat şehir surlarla çevriliydi, o yüzden yapılacak bir savaşla şehre girmek imkansızdı. Ben de şehri kuşatma altına alarak izole etmeyi planladım. Zaten babam ileride yapılacak bir fetih için şehrin etrafına bazı Türkmen askerlerini yerleştirmişti. 1320 senesinde Mudanya'yı fethettim. 1325 yılına kadar fethettiğim kaleler sayesinde Bursa'nın güneyi tamamen bizim elimize geçmişti. Şehir artık tamamen yalnız kalmıştı. O sıralarda babam iyice hastalanmış, yataktan kalkamaz olmuştu. Beni yanına çağırdı. Gittiğimde yatağında yatıyor, yanındaysa benle birlikte abim Alaeddin ve Konur Alp, Turgut Alp gibi önemli komutanlar vardı. Beni görür görmez gözlerini iyice açarak Bursa alınmadan gözüm açık gitmesin dedi. Bunun üzerine Bursa'ya yaptığımız ablutayı artırdık. 1326 yılına gelindiğinde daha fazla dayanamadılar ve savaşmadan bize teslim ettiler. Haberi vermek üzere birkaç adamımı babamın yanına gönderdim. Ben de fethin tamamlanması için gerekli şeyleri yaptıktan sonra bunu kutlamak üzere yanına gidecektim. Lakin gelin görün ki kaderin oyunu başkaymış. Fetihten birkaç gün sonra sabah yanına vardım. Ben vardığımda çoktan ruhunu ecele teslim etmişti. Bursa'nın fethi haberini almış, mutluluktan gözyaşları dökmüş. Benim geleceğim günün önceki akşamıysa babam Osman Gazi yatağında son nefesini vermiş. Derhal yapılması gerekeni yaptık. Vasiyeti üzerine Bursa'ya getirerek buraya gömdük. Dünya gözüyle görmek nasip olmadı en azından. Bu son isteğini yerine getirebilmiş olduk. Artık devletin başına padişah gerekiyordu. Babamın yerinde beni görmek istediği aşikardı, lakin ağabeyim Alaeddin de bu görevi üstlenmek isterdi. Tam da Bursa'nın fethinden dolayı Bizans'ın gözü üzerimizdeyken yaşanacak bir taht kavgası devletimizi çok güçsüzlendirecekti. Ama benim de tahtı bırakmaya hiç niyetim yoktu ki zaten babam açıkça bana bırakmıştı. En iyisi abimle görüşmekti. Abim Alaeddin'in yanına gittim. Abim ilme ve dine düşkünlüğüyle tanınan birisiydi. Ayrıca epey de alçak gönüllüydü. Bana kendi isteğiyle tahttan feragat ettiğini, babamızın da isteği üzerine benim başa geçmemin daha uygun olduğunu söyledi. Bunun üzerine içim rahatladı. Bu yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmadım ve onu devletin önemli mevkilerinde görevlere tayin ettim. Artık sıra babamın tohumunu attığı devlet sistemini büyütüp ağaç ederek yapacağımız fetihlere, alacağımız yeni topraklara hazır hale getirmekteydi. İlk işim Bursa'yı başkent yapmak oldu. Bir devletin temel yapı taşlarından biri olan bürokrasi konusunda Divan-ı Hümayun'u kurarak alınacak kararların bir kurulda düşünülüp tartışmasını sağladım. Sancaklara atadığım kadı ve subaşılarla topraklarımızda yargının ve idarenin sağlamlaşmasını sağladım. İlk defa Osmanlı akçesi bastırdım ayrıca. Halktan vergi toplanmasını ve bu vergilerin kayıt altına alınmasını emrettim. Bu vergileri halkın yararına olacak şekilde kullanmaya gayret ettim. Medreseler açtım ve bu medreselerde eğitim için ulemayı görevlendirerek devletin ilim ayağını oluşturdum. Tüm bu gelişmeler topraklarımızı daha güvenli ve adil bir şekilde yönetmemizi sağlayacakken yeni topraklar katmamız için de ordumuzu geliştirmemiz gerekiyordu. Bunun için devletin maaş ödediği sürekli görevli yaya ve müsellem birliklerini kurdum. Bu sayede ani bir savaş anında emrimi hazırda bekleyen piyade ve atlı ordum vardı. Ayrıca açtığım tersaneler sayesinde de donanmamızı gün geçtikçe geliştirecektik. Bu kadar orduyu hazırlamışken sefere çıkmamak olmaz.
Bizans üzerine gönderdiğim ordum sayesinde İznik'i kuşatma altına aldım. İznik o vakitlerde Bizans'ın Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biriydi. O yüzden burayı fethetmek Bizans'ın Anadolu'daki varlığını oldukça zayıflatacaktı. Uzun bir kuşatmanın ardında 1331 yılında şehri ele geçirdik. Bu fetihten sonra Marmara'nın Gemlik kıyısını da hiç zorlanmadan topraklarımıza kattım. Sıra İznik'e gelmişti. Burayı kolay bir şekilde alamayacağımı biliyordum. O yüzden ağır bir ablukaya aldım. 6 yıl süren kuşatmaya dayanamayan İzmit, 1337 yılında teslim oldu. Bu fetihle beraber Bizans'ı Boğaz'ın öbür ucuna kadar atmış olduk. Artık Üsküdar'a kadar Osmanlı toprağıydı. Anlayacağınız gününüzdeki İstanbul'un Anadolu kısmını ben fethettim. Lakin o zamanlar İstanbul, Bizans'ın elindeki Boğaz'ın Avrupa kısmındaki kadardı. Yani Üsküdar'ı fethederek İstanbul'u fethetmiş olmuyordunuz. O yüzden İstanbul'un fethi soyumdan gelecek bir yiğide kaldı. Neyse biz devam edelim. Osmanlı olarak tüm bu seferler boyunca sadece Bizans ile savaşmış, Anadolu'da bulunan diğer Türk beyliklerine karşı hiçbir şekilde düşmanca tavır sergilememiştik. Topraklarımızı hep Bizans üzerinden genişletmiştik. Fakat Balıkesir'de bulunan Karesi oğullarında çıkan bir taht kavgasından dolayı beyliğin ileri gelenleri benden yardım istedi. Ordumla oraya gidip asayişi sağlayarak beyliğin dağılmasını engelledik. Ardından Karesi Beyliği kendi rızasıyla Osmanlı Devleti'ne katıldı. Bu durumda Rumeli'ye geçebilecek konuma gelmiştik ayrıca. Karesi Beyliği'nde bulunan önemli komutanlar ve donanması bize katılmıştı. Vakit kaybetmeden bu güçleri kullanarak Rumeli'ye çıkartmalar yapmaya başladık. Zaten o sırada Bizans'ta taht kavgasından dolayı bir iç karışıklık hakimdi. Tahtın varislerinden birinin rakiplerine karşı yardım istemesiyle en büyük oğlum Süleyman'ı gönderdim. Bu yardımların karşılığında Bizans'tan 1352 yılında Çimpe Kalesi'ni aldık. Böylece ilk defa Osmanlı olarak Avrupa'ya ayak basmış olduk. Sonrasında oraya göndermiş olduğum oğlum Süleyman, Gelibolu çevresini fethederek kalıcı üsler kurdu. Artık Marmara'nın Avrupa kısmında da söz sahibi olmaya başlıyorduk. Tüm bunları da oğlum Süleyman'a borçluydum. Onun sayesinde topraklarımız hayallerimizin bile ötesinde bir hızla genişliyordu. Bu dünyadan göçtüğümde devletin başında bırakacağım isim çoktan hazırdı. Fakat kader yine oynadı oyununu. 1357 yılında oğlum Süleyman, Trakya civarında gittiği bir avda attan düşerek başını taşa vurmuş. Ağır bir şekilde yaralanan Süleyman çok geçmeden vefat etti. O gün sadece benim evladım değil, devletimin geleceği gitti. Avrupa, fethettiği toprakların cezasını canını alarak kesmişti. Bu olay beni mahvetmişti. Süleyman'ımı çok seviyordum. Artık inzivaya çekilme vaktim gelmişti. Bursa'ya dönerek kalan günlerimi orada geçirdim. Çok geçmeden de hayata gözlerimi yumdum ve babamın yanında ebedi uykuma yattım. Benim hayat hikayem de bu şekildeydi. Babamın temelini attığı Osmanlı Devleti'ni geliştirerek benden sonraki padişah oğlum Murad'a iyi bir gelecek fırsatı sundum. Umarım bu fırsatı iyi değerlendirmiştir. Babamın attığı temelleri öğrenmek istiyorsanız ekrana çıkan videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. O da dedem Ertuğrul Gazi'den aldığı toprakları epey genişlettiği için ben bu kadar icraat yapabildim. O yüzden kaçırmayın derim.